السلام عليكم. عليكم السلام يا أبا أيوب. لم تجهزوا بعد؟ لقد علقنا هذا في الصخرة. هل هناك أخبار عن المشركين؟ إنهم على مسافة عدة أيام، سيكونون هنا قريبا. ينبغي أن نصرة يا أبا أيوب. كل من في مدينته يقلقون. لقد جاء رسول الله. رسول الله. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، لا تبتئسوا. لقد أعطى رسول الله البشائر في الخندق قبل قليل. أقسم بالله الذي أرسله بالكتاب ودين الحق إنني أؤمن بما يقول. يا إخواني، قال رسول الله إن قصور كسرى في المدائن واليمن والشام ستكون كلها للمؤمنين. ثم أطلق بشارة أخرى قد تتحقق اليوم أو بعد عصور. بشارة نبينا هي: لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير ذلك الأمير ولنعم الجيش ذلك الجيش. يا أبو أيوب، من نوع ذلك الأمير الفاتح؟ الله أعلم، الله أعلم. Hazırız hünkârım.
Taarruza geçelim mi hünkârım? Bekleyin. Sarıca. Nedir bu şimdi? Genç sultanımızın yeni sihri. Başka misafirlerimiz de var. Orhan yalnız gelmemiş. Ön hatta Bizans şövalyeleri var. Çaşıtlarımız böyle bir malumat vermedi sultanım. İlim yanılmaz Çandarlı. Teçhizatlara bakılırsa bunlar imparatorun garayk muhafızları. Şahabettin. Akıncılara geri çekin. Ben hatta Yeniçeriler geçecek. Sultanım, Akıncı kullarınızı asileri karşılasın diye getirdik. Karşımızda sadece asiler olsaydı öyle olurdu. Onlar düzenli bir birlik. Ancak Yeniçeriler savaşabilir. Yazağın olsun hünkârım. Değişen bir şey yok. İşaret alınca harekete geçecek. Çandarlı. Sen benimle gel. Sıkı tut. O da seni hayatta tutsun. Bu deliler nerede kaldı? İsimleri anılmadan geldikleri vaki değildir paşam. Deliler.
yapıyor bu böyle? Yazık sana Çandarlı. Kendine sultanım diyen bir körpenin maskarası oldu. Osmanlı'ya vezir olmak Bizans'a değnek olmaya benzemez Orhan. Oraya kiminle geldiğini biliriz. Kudretli vezir. Bu çocuktan sultan olmaz. Hakkım olanı almaya geldim. Bunu sen de biliyorsun. Ama usule uyalım. Şartlarını söyle. Şart. Yok. Sultan Mehmet Han'ın adaletine sığınacaksın. Yüce eşeğini öpüp hakkında vereceği hükme rıza göstereceksin. Teslim olduğumda bir yay kirişinde nasıl can vereceğimi de en iyi sen bilirsin. Memaliki Osman'da benim istemediğim kimse ölmez Orhan. Aynı şeyi babam için söylemişti. Kasım Çelebi babama değil, kendi hırsına güvendi. Ama akıbetini ikimiz de biliyoruz. O vakit bildiğin sana ders olsun. Bilmediğin de sana Çandarlı. Ardında saf tuttuğun o Mehmet bir gün senin sonun olacak. Ey merdanı gaza! Ey benim kahraman ordum! Bizi Haçlı seferleriyle durduramayanlar kendi kanımızdan, kendi canımızdan bir düşmanla, kafirin kucağına oturmuş Orhan'la durdurmak dilerler. Biz ilahi kelimetullah için nizam-ı alem davası güderken bizi kendi akrabalarımızla vurmak isterler. Kardeşlerim, hasım bize benzer diye gevşemeyin. Münafık kafirden eşittir. Hainler düşmandan daha alçaktır. Gayrı söz bitmiştir. Bugün gayret günüdür. Bugün hamiyet günüdür. Bugün şehadet günüdür. Kazanız mübarek ola. Okçular!
Şahabettin. Şimdi. Haydi. Cenk vakti paşa. Çek kılıcını. Ya Allah!
Şu taraftan. Davranın haydi. Ya! Bizans gemisi. Yaramız var hünkârım. Ufak bir kesi. Mühim değil. Kılıncın marazası çetin olur. Çeriler görmesin dilerseniz sultanım. Hemen geride bir Rum köyü var. Tanıdık bir tabip var. Yaranızla ilgilensin. Ya Pir. Allah ya Muhammed ya Ali. Bitti Doğan Ağa. Ocağa geldiği ilk günü bilirim. Elimle toprağa veriyorum. Harbin talihinde şehadet de var. Ağa. Her şey Şehabettin soysuzun başının altından çıktı. Sen karartma içini. Yıkma kaşını. Ötesi olsa derim elbet. Sultan bizi bilerek öne sürdü paşa. Saklama benden. Sen Başaramadın değil mi? Bu defa değil. Sana zamanı değil demiştim. Artık Konstantinopol'e de dönemem. Yalnız bunun hesabını sorar. Merak etme. Birlikte Mora'ya dönüyoruz. Zamanı gelince sen Osmanlı'ya, ben de Bizans'a imparator olacağım. Kaptan! Tayfa! Yelken aç!
Tedbir alalım. Ben beklerim. Tatyos yok mudur? Zanos Paşa, Sultanımıza ufak bir yara mevcuttur Tatyos. şaşkınlığımı bağışlayın hünkârım. Buyurun, buyurun lütfen. Küçük kral gerçekleri biliyor mu? Eninde sonunda öğreneceği kesin. Ama öğrendiğinde ben çoktan kral olmuşum demektir kardinal. Kimse babasını satan komutanı affetmez. Bunun bir önemi yok. Zaten hayatının o kadar uzun süreceğini sanmıyorum. Saçmalama Yanoş. Bunun için çok erken. Yoksa Vatikan bana güvenmiyor mu? Şimdilik aynı saftayız. Ama mesele bizle ilgili değil. O halde kiminle alakalı? Varna'da yaşananlar çok yeni. Kimse Türkleri yenebileceğimizi sanmıyor. İngilizler, hatta Fransızlar da buna dahil. İngilizler, Fransızlar hepsi korkak. Onların cesaretsizliği yüzünden Türklerin işgalini görmezden mi geleceğim sanıyorsun? Hayır. Ama önce kendini papalığa ispat etmen gerekiyor. Nasıl? Varna'da aldığın ilgiye rağmen bir ordun var. Ortodoks prenslikler yanında savaşmaya kabul ederlerse Vatikan diğer Hristiyanları ikna edecektir. Tek kurtuluş Sırplar diyorsun yani. Sırplar ya da Vlad ne fark eder ki? Zaman hızlı geçiyor Yanoş. Elini çabuk tut. Kesik. Sandığımdan da derin. Elin titriyor. Tatyos. Şöhretli tabip olduğum zamanlar çok geride kaldı. Yaşım geçti artık. Elde titrer, gözde görmez. Temizlemek gerek. Kızım Eleni. Bir de yaraya sen bakıver. Kızın olduğunu bilmiyordum Tatyos. Elenios kızım değildir. Ama yitirdiğimden de bir farkı yoktur. Anlar mı bari bu işlerden? Nice otacıyım diyene mektep okutur. Bitkiler onu gördü mü dile gelir. Güzel. Zırhın altında tahriş olmuş. Temizlemezsek irin toplar. Nedir o? Tatyos babamın kütüphanesinde Akşemseddin isimli Müslüman bir tabibin kitabında okumuştum. Adı da Maddetül Hayat'tı. Hastalıklarımızın asıl sebebi gözle göremeyeceğimiz kadar küçük olan marazlardır der. Ben de o marazı kırmak isterim sirkeyle.
Biraz sıkın dişinizi sultanım. Canınız yandı mı? Hayır. Biraz. Sağ olasın. Hadise bu odadan dışarı çıkmazsa sevinirim. Baş üstüne sultanım. Sultanımıza hizmetin pahası olmaz paşam. Bu hediyenizi bir ihtiyaç sahibine verin lütfen. Ahmet'im, ağlama. Bak baban çalışıyor. Rahatsız etme. Elleme şehzademi Halime Hatun. O bebektir. Kah ağlar, kah güler. Dikkatiniz dağılmasın diye hanım. Dikkatim dağılmaz bilakis. İlham verir. Bak dinle. Oğullar atanın yürek yağıdır. Oğlun iyisi gamı dağıtır. Oğul kim? Atanın hemsazı olsa sefalı bağı bostan bağıdır. Çok güzel hanım. Ahmet'ime mi yazdın? Ahmet'ime. Rahmetli Alaaddin'ime. Yalnız henüz sonunu getiremedim. Bir dize daha gerekli. Gel. Hanım, payitahttan ulak geldi. Sultan Mehmet Han Yenice önünde Orhan'a azim galebe çalmış. İsyan bastırılmış. Allah sultanımızın kılıcını her dem keskin eylesin inşallah. İnşallah. Oğul kim? Dua alıp makbul olsa atanın, devletinin yüz akıdır. Mehmet'im büyük iş başarmış Karaca. Bir de hanım, Hüma Hatun'dan mektup gelince ne olursa olsun ulaştır demiştiniz. Efendim, saadetim, iki gözüm Murat Hanım. Bursa'da tefekkürde olduğunuz sürece saatinizin iyi gittiğini öğrendiğimden beri ben de şifa buldum. Anladım ki benim hastalığım sizin kederiniz, saatimse mutluluğunuzdur. İsyanı bastırman en çok babanı gururlandırmıştır aslanım.
Babamın önemsediği tek şey sensin validem. Seni de ben aldım. Buradaki hekimlerin hastalığıma şifa bulduğuna inanmasa, beni bir lahza burada tutmayacağını biliyorsun. O yüzden boşuna böbürlenme. Yine de iyileştiğin aramızda kalsın. Olur mu? Şifa demişken aç şu yarana bir de ben bakayım. Ufak bir kesi. Mühim değil. Zanos'un böyle maharetleri olduğunu bilmiyordum. İnce meziyetler için elleri fazla kaba değil mi? Danteller çok hünerle işlenmiş. Kim bu maharetli hatun? İsmi Eren'iymiş. Yüzünü böyle gülümsettiğine göre yakıyı sadece yarana çalmamış. Elhamdülillah. Validemle hasbihal etmek saadetine ulaştım. Elbet yüzüm gülecek. Kapı. Demek sonunda Türkler senik oldu Prenses Mara. 20 yıldır aralarındayım. Dostlarını sattıklarını hiç görmedim. Ben öyle duymadım. Kocan tahtını bir çocuğa bırakıp kaçmış. Sen de o çocuktan korktuğun için kalktın buraya geldin öyle mi? Sana bir soru Brankovic. Güzel kızının şu anda boğazını kesip gözlerinin içine bakarak o asil kanını neden akıtmıyorum sence? Çünkü bana daha önce sadık kalmış, kimseye zarar gelmesine izin vermem. O yüzden kapının önünde duran ordumdan da benden de çekinmenize gerek yok. Osmanlı ile ters düşmek yaptığım en büyük hataydı. Bedelini de yalnız başıma ödedim. Bir daha asla. Bu sefer yalnız olmayacaksın. Karar vermek için acele etme yine de. Ama bir daha sefere geldiğimde bu kadar dostane olmayacağımı da bil. Sultan Mehmet Han'ın sana bir haberi var Yanoş. Buradan çıkıp gitmene izin veriyorsam sultanımızın merhametindendir. Sultan Mehmet Han der ki, hatandan tez vakitte dönersen masum halkın bedel ödemek zorunda kalmayacak. Bu sana son uyarısıdır. Sultanına de ki... Sultanımız bir iblisin lafını dinlemez. Ne yaptığından, kimlerle görüştüğünden haberdar.
Umarım hatanı da hatırlatırsın da kelleni bir çuval içinde görürüm. Sağ ol. Ya. Topçu ustalarını teftişe gidecekmiş ha? Terakki müptelası. Yeni silahları pek sever. Heyecanına ver. Macar ili hakkında. Gençlik dersinde ne yapacağını kestirmek zorlaşır oldu. Aklında ne var acaba? Orhan ailesini saldı. Zannımca Macar seferine güçlü toplarla çıkmak ister. Bu seni korkutmaz mı paşam? Yeni silahlarla her bir şeyi yapabileceğini sanır. Ya. Telaşa mahal yok. İpleri benim elimde. Öyle dersin. Dersin ama tahta oturan Sultan Murat'ın sana emanet ettiği sabi değil paşam. Kudreti her geçen gün artar oldu. Kudret töredir, gelenektir, malumattır. Kudret tahta çubuğa cam mercek takıp 100 arşın ötesini görebilmek değil. Olmadığın yerde olup 100 yıl sonrasını bilmektir İshak. Mehmet de bunu öğrenecek. İyi o zaman paşam. Destur! Sultan Mehmet Han Hazretleri! Bu defa olacak mı ha? Ne dersin? Çizimleri bitirdik. Madenin kıvamını tutturursak olacak inşallah hünkârım. Neden yekpare değil? Dövülerek çekilmiş demirden yapıyoruz hünkârım. Namludan gayrısını ancak keten kelepçeyle bağlayabildik. Başka cevher yok mu? Demir şart mıdır? Kolay olsun diye hünkârım. Zira daha hafif. O kağıt üzerinde öyle ha. Ben toplara muhasara alanına rahat taşıyalım diye hafif olsun demiştim. Atış esnasında çatlayan topun hafifliği bizim için önem arz etmez. Mesela neden tunç denemiyorsunuz? Dökümü daha kolay değil midir?
Maliyeti 4 kat fazla hünkârım. Getirisi 40 kat olacak. Tunç dökün. Bir deneme yaptık aslında hünkârım. Fakat onların da ağızları ilk atışta şişiyor. O şişme tunç madeninden değil ha. Kullandığın baruttan kaynaklanıyor. Ve lakin bu toplar çok küçük. Tahrip gücünün en az 5 kat artması gerek. Bu mümkün değil hünkârım. Neden? Daha evvel hiç yapılmadı hünkârım. Hiç kimse yapamadı. Bir Adem istisna. Macar elinden Urvan namlı bir kafir. İşittim ki keşfettiği bir dokum usulüyle başarmış bu işi. Kafir başardıysa biz de başaracağız ha. İlim kafirin değil, müminin yetik malıdır. Sadaka Resulullah. Amenna hünkârım. Ben imkan olarak dedim. Metin Ala. İman varsa imkan da vardır. Orhan'ın başaracağından neredeyse emindim. Sizi uyarmıştım ekselanslarım. Tahta o kadar genç bir sultan varken denemekten başka çaremiz yoktu. Sayenizde o genç sultan 10 yılda kazanamayacağı itibarı kazanmış oldu. Tebrik ederim ekselanslarım. Orhan'ın kaçtığını duydum. Kardeşiniz Konstantinos son anda kendisini ölümden kurtarmış. Mora'ya götürmüş. Mora'da. Şımarıklık demek isterdim ama bu cesareti ona annem Helan'ın verdiğini biliyorum. Keşke cesaret ve yetenek herkese verilebilen bir şey olsaydı ekselanslarım. Bizans tahtında benim yerime onu görmek isterdin değil mi? Bunun hiçbir önemi yok ekselanslarım. Benim tek korkum Türklerin daha ne kadar cüretkar davranabilecekleri. Sen Türkleri boş ver şimdi. Gel. Sana bir tavsiye vermemi ister misin? Annem Helena'ya bu kadar güvenme. İkinizin de benden sonra tahta Konstantinos'un oturmasını istediğinizin farkındayım. Ve buna izin vermeyeceğim. Buna izin vermeyeceğim. Küçük kardeşiniz Demetrios'un ne yapabileceğini hiç kimse öngöremez. Sizce tahta böylesine tutarsız birinin oturuyorsa doğru mu? Bırak da onu imparator düşünsün. Motoras. Sen değil.
Neyi merak ediyorum biliyor musun? Bir Türk için bu kadar risk almaya değer miydi abi? Yine mi tavşan avı? Gerçi elinden başka bir iş geldiğini henüz görmedik küçük kardeşim. Sakin. 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 Ben köpeklerine söz geçirmesini bilen bir avcıyım abi. Sen yine avlandın değil mi? Haddin olmayan işlere burnunu sokma Dimitrios. Haddimden dolayı değil. Tahttaki hakkımdan dolayı konuşuyorum. Konstantinos. Hiçbir zaman Bizans imparatoru olamayacaksın. Şehzade. Gelişinizle bizi şereflendirdiniz. Size odanızı göstersinler, yorgunsunuzdur. Osmanlı gücünü birlik olmaktan alırken Bizans tahtının varisleri konuşmayı bile beceremiyor. Bir Osmanlı şehzadesiyle ortak olarak mı birliğimizi sağlayacağız anne? İmparatorluğumuzun kurtuluşu Orhan'ın sultan olmasından geçiyor. Onun Edirne'de tahta oturması Osmanlı'yı bölecek. Bunu anla artık. Tamam. Sen de şunu anla anne. Düşmanlarımızın köpekleri bizi avcı değil av yapar. Buna zamanı gelince imparator karar verecek. Merak etmeyin. İmparator olunca bunların hesabını tek tek soracağım. Macar İmparatorluk naibi Janos tam burada. Budin'in cenubunda. Ancak hala rahat durmuş değil. Sesi soluğu çıkmaz olduydu kafirin. Muradı nicedir? Şaşıtlarımızın malumatına göre Vatikan'la yol tutarmış. Zannımca ittifak peşinde. Evvel davranıp Macar seferine çıkarsak yeni bir Katolik birliği kurulmadan tepesine çökmüş oluruz. Hünkârım. Varna'daki hezimetten sonra muhtemel bir ittifakın kurulması birkaç yıl alır. Debelensin bakalım. Katoliklerden öte Ulahlar ve Arnavutlar da var sultanım. Bogomiller, Gregoryanlar, Ortodokslar derken mezhep ayrışması her geçen gün derinleşiyor. Bir araya gelmeleri çok zor. Kafir kısmı menfaate bakar. Defaatle gördük bunu, öyle değil mi? İttifak olduklarında ne olduğunu da gördük. Öyle. Ama emin olamayız. Sadece Sırplar bile Yonaş'ın harekete geçmesine yeter. Onun da tedbirini aldım. Tasalanma Esat Paşa. Şüphesiz mutlak öyledir sultanım. Ancak Macar'a saldırmanın en doğru vakti bu vakittir. Vakit doğru. Saldırmak da öyle. Ama istikamet yanlış paşa. Ne zaman yüzümüzü garba dönsek bizi sırtımızdan vuruyorlar. Öyle mi? Dün Orhan isyanında gördük.
Beni canımdan, kanımdan bir adamla durdurmaya kalktılar. Yarın gene ortaya çıkabilirler mi? Bu mümkün mü? Mümkün. Neden? Çünkü Memaliki Osman denen bedenin ortasında bir maraz gibi yaşayan Bizans var. Mefkuresine inandığım nizamı alemin önündeki bent burasıdır. Eğer Osmanlı daha da kudretlenip bir devleti aliye olsun istiyorsak buraya yürümeliyiz. Resulullah'ın müjdelediği şehre. İlk Kızıl Elmamız. Konstantiniye. Bunun imkansız olduğunu daha önce acı tecrübelerle müşahede ettik. Adem evladı bu surları aşacak böyle bir ordu toplayamadı. Öyle büyük bir ordu kuracağım ki o kadim şehir böylesi bir orduyu görmemiş olacak. Tarih denen aksakallı nicesini anlatır. Avar hanlarından Osmanlı hakanlarına değin denediler. Hem de 32 kez. Bunca devlet, bunca emir yıkamadı o surları. Neden? Çünkü ellerinde o surları yıkacak bir top yoktu. Üstelik bu kuşatmanın maliyeti belimizi büker. Paşa. Onca çeri, alet, edevat, donanma. Hafazanallah bunun altından kalkamayız. Paşa. Bir de yeni çeri var tabii. Asker Nemçe'ye, Macar eline sefere çıkmak ister. Üstelik Haçlı seferlerini durduran kudretli babanız Sultan Murat Han bile yapamadı. Olmadı. Yeter! Ben Sultan Murat değil, Sultan Mehmet'im paşa. Beni babamla karıştırma. Zira ikna edilmiş adamlarla değil, inanmışlarla yürür. Ben bana bende olduğu için Konstantiniye'yi fethetmek isterim. Bana bende olma paşa. Resul'ün muştusuna nail olmaktan başka gayem yok. O kutlu kumandan ben olacağım. O güzel asker benim çerilerim. Defterdar ağa. Emredin hünkârım. Katiplerini topla. İnce çalış. Bakalım Konstantiniye Kızıl Elması neye mal oluyor? Görelim. Emir baş üstüne sultanım. Değiştiğini sezdim. Sezdim ama hani ben bile bu kadarını beklemezdim paşam. Kör gözünü açtı. Evvel değneğini kırdı İshak. Hep bu Şahabettin ve Zanos'un işleri. Yani zehirli fikirleriyle etkilediler sultan. Hala tanımamışsın. Beni dinlemeyen Mehmet, Zanos'la Şahabettin'i dinler mi sanırsın? Dersin. Dersin ama... Ya Konstantiniye fikri? Ha? Nasıl palazlandı böyle biz Macar seferi beklerken? Elimde büyüdü. Onu ben büyüttüm. Konstantiniye'nin fethini hoş bir hülya zanneder. Bilmez ki devleti uçuruma götürecek kabustan başka bir şey değildir.
Haydi koca Sultan Murat. Bizi kimlere maskara ettin, gel de gör. Gel. Kızım. Bunu Karacabey'e ulaştır. Payitahta Hüma Hatun'a götürsün. Emredersiniz hanım. Hadi dağılabilirsiniz çocuklar. Tababet dersine bu sefer geç kalmak yok. Hadi. Aferin. Aferin Bilal. Çocukların yüzü gülüyor. Söyle bakalım Zanos. Aslanımın yüzünü kim güldürdü? İsyan dönüşü yarasına baktırmak için bir köye uğradık. Orada tabibe yardımcı olan bir hatun. Belli. Hünerli bir kız. Siz daha iyi bilirsiniz sultanım. Seni memnun etmeyecek bir usulsüzlük mü etti? Estağfurullah. Bilakis hizmetine karşılık kendisine verdiğimiz bir kese altını elinin tesir edecek kadar edepli bir kızdı. Lakin nihayetinde sultanımıza yaraşır olmayan bir soydan. Köle olarak alınmış bir tabip yamağı kendisi. Bizim de aslımız bir köle cariyeydi. Sen ne demeye getirirsin Zanos? Ah buyurun sultanım. Maksadımı açtım. Söylemek istediğim bu değildi. Sen de hele. Tabip efendi hangi köyde yaşarmış? Ruhum, saadetim, cennetim Hüma Hatun. Hekimler saatime çare bulsa da sensizliğin dermanı yine senin gül yüzündedir. Kalbimin ilacı yine kalbindedir. Aslanım, Mehmet Han'ın yiğitliğini cümle cihan gibi ben de işittim. Tez vakitte Bursa'ya, ruhuma şifa olmak için daha ne beklersin? Hüma'yı buraya davet ediyor. Bu kadar yok sayıldığım yeter. Sultanım ne yaptınız? Murat Han'a ne dersiniz şimdi? Hüma has bahçede saltanat sürerken derdini ben sırtlandım. Alaaddin için yas tutarken ben vardım yanında, ben. Çık dışarı. Çık!
Gel. Sultanım, Şihabettin Paşa geldiler. Girmek için destur beklerler. Beni emretmişsiniz hünkârım. Otur Lala. Çök Lala, çök. Hocasına ayağı diken talebe utancı yaşatma bizi. Murassada usul nedir bilir misin paşa? Hünkârımız daha iyi bilirler. Ehli hikmet bu suale doğru taşı doğru pusatla kullanmak der. Yakut. Cesaret ve zaferin taşı. Tıpkı senin gibi Lala. Üstünde emeğin çok. Kıymetin malum. Lakin ben daha doğru bir yerde şavkının parlayacağına inanırım. Ama gövdesini süsleyeceğim pusat biraz zorludur. Buyruk hünkârımızındır. Yeniçeri Ocağı'na gideceksin. Muradınız nedir hünkârım? Kuşatma konusunda fikirleri nedir? Ölç tart bakalım. Mütereddit gördüm seni Lala. Ocağın Çandarlı'ya yakınlığı malumunuzdur hünkârım. İmdi buyruğunuzun hikmeti nicedir. Doğru taşı doğru pusatta kullanmak paşa. Hünkârım. Bütün fideleri ektin değil mi Dilaver ağa? Murat Han yaz olsun kış olsun şehzademizin kabrinde açmış bir çiçek görmek ister. Ektim Karaca Bey'im, meraklanma. Lakin Nergis, Sümbül bunlar hep soğanlıdır. Vakti gelmeyince topraktan çıkmazlar. Sen bir de bunları açtıkları zaman gör. Murat Han geliyor. Beyimiz sık gelir mi buraya? Evlat acısı yamansızdır ha. Koskoca Sultan Murat Han, Şehzade Alaaddin'in acısından sonra tahtı tacı bıraktı. Gelir ya, sık sık gelir.
Senin payitaht yolunu çoktan yarılamış olman icap ederdi. Burada ne işin var Karaca? Anlamadım hanım. Sana gönderdiğim pusulayı söylüyorum be adam. Hala burada ne ararsın? Bana ileten olmadı hanım. Haberim olsa. Halime. Sultanım, hünkârımızın yarasını saran hatun Tatyos Efendi diye bir tabip varmış. Onun yardımcısı olabilirmiş. Şurada az ileride çeşmenin başındaki kahverengi pelerinli olan. Hanım kızlar, uzun yoldan gelirim. Görürüm sıradasınız ama izin verin de bir tas su içeyim. Madem uzun yoldan gelirsiniz, siz oturup soluklanın, ben getiririm size. Sağ ol kızım. Çekil Mina. Hadi Eleni bekliyoruz. Hadi Eleni acele et. Sabahtan beri bekleriz. Şşt, ayıptır kızlar. Yoldan gelene bir tas su da mı vermeyelim? Siz kusurlarına bakmayın. Suyumuz güzeldir ama cılız akar. Çoktandır bekliyorlar. Zararı yok kızım. Yoldan geldim dediniz. Ağır ağır için çok soğuktur. Taşı dahi çatlatır. Bismillahirrahmanirrahim. Tatyos namlı bir hekim varmış, ona geldim. Nerede yaşar bilir misin? Bilmem mi? Kendisi babam sayılır. Ben götürürüm sizi. Ah, ah. Yazık. Ben nasıl fark etmedim bunu? Hayırdır kızım, bir şey mi oldu? Palanı sırtını yara etmiş. Bu halde yük taşıtmak eziyet olur. Ne yapacaksın şimdi? Ben taşıyacağım mecbur. Şükür gücüm kuvvetim yerinde. Ölmeyiz ya. Gel. Alın siz. Hadi gelin. Hayır olsun. Hangi dağda kurt öldü? Ulu orta konuşulacak mesele değildir Doğan Ağa. Zurnada peşrev olmaz.
Aşikar et. Devlet meselesidir. Ağa odasına geçelim. Burası da devletin ocağıdır. Ağa odası da müsait değil. Paşa. Ne vakit müsait olur? Çandarlı Halil Paşa'mız ne vakit gelirse. Usul erken bilmeyen ham adam değiliz. Hünkâr buyruğuyla geldik buraya. Sultanımız büyük kuşatma öncesi Yeniçeri kullarının halini sorar. Halimiz iyi, vaktimiz yerindedir çok şükür. Sultanımızdan tek dileğimiz de saatidir. Velev ki bir derdimiz oldu diyelim, biz o sırrı bu kapıdan destursuz her girene değil, bu ocağın harcında atalarının kanı bulunan Çandarlı Halil Paşa'mızı açarız. Payitahta gönderdiğin mektup nerede Halime Hatun? Payitahta değil, Hüma'ya gönderdiğin mektup. Benim işlerime burnunu sokma cüretini nereden alırsın kadın? Senden alırım sultanım. Bir evladını kaybedip saltanatını terk ettiğinde yanında bir ben oluşumdan alırım. Ben seni hiçbir şeye zorlamadım. Hasretini çektiğin Hüma, sultan evladının yanından bile ayrılmaz. Haset edersin. Haksızlık edersin. Oysa ben sana en bedbaht günlerinde tutunacak bir şehzade verdim. Sen de anasın. O da ana. O bir günah kadıncağız. Benim Alaaddin'imi kendi evladına ayırmadan analık etti. Ne zaman beni göreceksin Murat? Etrafında yanıp kül olduğumu ne vakit anlayacaksın? Şehzademin arkasına saklanıp akıttığın zehirler yetti artık. Pılını pırtını toplayıp babanın ocağına döneceksin. Gayrı yanında yerin yoktur. Beni şehzademin yanından mı ayıracaksın? Kalfalar! Ya! Şehzademi alın, süt annesine götürün. Ahmet bırakmam. Vermem. Vermem. Yapmayın. Evladım ayırmayın benden. Ahmet. Götürmeyin. Sultanım. Allah hakkı için merhamet. Rahmetli Şehzade Alaaddin de öksüz büyüdü. Ahmet'im de anasız kalmasın. Bu da sana ders olsun. Bu seferlik Alaaddin'imin hatırına seni affediyorum. Ama tekrarı olursa... Söz. Söz sultan. Bir daha tövbe. Ahmetsiz yaşayamam. Affedin beni. Kapı.
Zahmet buyurdunuz sultanım. Hoş geldin Mara Hatun. Uzun yoldan geldim. Ahvalin nicedir? Sağlığınıza duacıyım. Yanoş'la alakalı gönderdiğin haberi aldım. Babanın aynı yanlışı tekrar yapmaması sevindirici. Yanoş yine de rahat durmayacaktır. Biliyorum. Sizden sonra İfla da ziyaret etmiş. Vlad'ın ona destek vereceğini hiç sanmıyorum. Sen bunları düşünme şimdi. Yolculuk nasıl geçti? Hüma Hatun'un iyileştiği haberini alana kadar pek iyi değildi. Validemin iyiye gittiğini babamdan bir süre daha saklayalım. Olur mu? Sen ne kadar kalacaksın? Birkaç gün kalırım. Ondan sonra Bursa'ya gitmem gerek. Malum. Halime Hatun'u bilirsin. Rahat durmayacaktır. Validem geldiğine çok sevinecek. Sahi o nerede? Beni o karşılar diye düşünmüştüm. Hayvanın sırtında yara olmayan diğer kısma yük yükleseydin olmaz mıydı? Olmaz. Onlar Tanrı'nın dilsiz kulları bize emanetidir. Yüklesek de canı yanarsa söyleyemez. Biraz yorulsam da emanete ihanet etmemiş olurum. Doğru dersin kızım. Allah'ın verdiği her can azizdir. Bari biraz dinlen. Çok yoruldum. Ah, biberiye. Görmüşken toplayayım biraz. Ağrı keser, yara iyileştirir. Yanı çıkarıp sürersem hayvanın yaralarına iyi gelir. Ben sana otur dinlen derim. Sen kendine yeni iş bulursun. Maşallah. Otları, şifaları da tanırsın. Sağ olsun Tatyos Efendi öğretti. Elim yatkınmış bu işlere öyle diyor. Belli. Zaten benim geliş sebebim de budur. Tatyos Efendi'nin maharetini mi duydunuz? Yok. Senin elinin yatkınlığını derim. Maharetini dün gece yarasına derman olduğun yiğidin sargısında gördüm. Af buyurun hanımım da dün gece gelenin kim olduğunu sen nereden bilirsin? Evladımdır da ondan. Affedin Valide Sultan. Ben kim olduğunuzu bilemedim. Bilseydim eğer. Laf uzatmayı sevmem. Mahir, adap bilen, merhametli birisin. Dilersen seni payitahta götürmek isterim. İltifat buyurdunuz sultanım. Fakat tabip efendinin üzerimde hakkı çoktur. Teklifiniz büyük lütuftur. Ama onu bırakıp gelemem. Merhametli kızım, senin gönlün varsa biz Hekim Efendi'yi mağdur etmeyiz. Sen orasını düşünme. Hülasa-i kelam. Hadise bundan ibarettir paşam. Toy dediğimiz sultana bak. Aklı sıra Şehabettin'i parlatır. Ya, onun niyeti Şehabettin değil. Ya nedir? Mehmet bilir ki ocak benim arkamdayken Konstantiniye seferi hayalden öteye gitmez. Sen ne dersin bu işe Doğan ağa? Bu cenk meydanı bize insan denen cinsi tanıttı paşa. Gözünde endişe halinde korku yoktu. Belli ki güvence almış. Dilim varmıyor ama bana kalırsa Şehabettin... Ne? Sadrazamlığa oynar.
Has bahçe burası. Burada erkek olarak yalnızca sultanı ve küçük şehzadeleri görürsün. Gerisi cariyeler, bir de kara oğlanlar ve aka oğlanlardır. Haremde herkesin bir görevi vardır. Burada insanlar gün boyunca bir şeyle meşgul olurlar. Yahut ilim öğrenirler. Ne gibi sultanım? Aşağıda olacak. Letafetle konuşmayı, tilavetle okumayı, göz açıklar hesabı, dürüst olanlar hukuku, yatkınlığı olup arp çalanlar şarkı söylemeyi. Sen de hekimlik sanatını öğreneceksin inşallah. Vesile ebe. Vesile ebe, bahsettiğim Eleni kızım. Hoş geldiniz sultanım. Hoş bulduk. Sen de hoş gelmişsin kızım. Eleni kızımın maharetine bizzat kefilim. Dileğim hekimlikte senin gibi mahir olsun. Ona ustalık et. Emir baş üstüne sultanım. Gözünüz arkada kalmasın. Bir de benim için hazırladığın eczayı ona iyice belli et. İlacımı artık o getirsin. Hadi, evvel Allah'a, sonra sana emanet. Hanımım. 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 İyi misiniz? Kaç saattir bir ses olsun vermezsiniz. Hanımım ne olur bir şey deyin. İyiyim deyin. Değilim. Hiç iyi değilim Didar. Hekim çağıralım. İster misiniz? Emir buyurun gelip görsünler hemen. Belki derdinize derman olurlar. Haber verelim mi? Verin. Ama vesileye verin. Derdime derman vesiledir. Vesile ve payitahtadır hanımım. Başka hekim getirelim. Vesileye yaz Didar. Madem beni bir mektupla bu hale koydular, sen de bir mektup yaz. Eğer Murat'ın işitirse bu sefer ikimizi de... Ne diyorsam onu yap. Vesile'ye söyle. Ona verdiğin emeklerin hakkını ödeme zamanı geldi. Bir emriniz var mı paşam? Ben namazımı kılıp yatacağım. Sen de istirahat et Bahadır. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan Mehmet bana bu elmayı verdi ama ben daha ziyade Amasya elmasını severim. Nasıl girdin buraya? Pişmiş aşa sokatma. Elzem bir şey derim.
Otur. Dinle. Karnı geniş, kabuğu ince olur Amasya elmasın. Kara medresede talebeyken, çok yerdik. Misket der Amasyalılar. Bildin mi? Misket. Eti gevrektir. Suludur. Hafiftir. Neden geldin buraya? Elmadan gayrısını paylaşmayacağımı gör diye geldim. Kapıdaki çocuklarla ilişme. Elimde büyüdüler. Bak kızım. Ak amberle gül kurusundan 2 dirhem. Sandal ağacıyla havlicandan da 4 miskal. Anladın mı? Anladım Vesile Ana. Aferin. Maşallah. Hızlı öğreniyorsun. Bak. Ben olayım olmayayım Hüma Hatun'un ilacını gösterdiğim şekilde hazırlayacaksın. Sonrasında böyle çalkalayıp şişenin ağzını da muhakkak kırmızı mumla mühürleyeceksin. Hadi bakalım. Valide Sultanımızın ilacını sen götür. Tamam Vesile Ana. Sultanım, izin verirseniz Sırp zanaatkarlarının elinden çıkan bu yüzüğü size vermek isterim. Sağ ol Mara Hatun. Zahmet buyurmuşsun. Hala. Mahir bir sarrafmış. Safir işlemek zordur. Evet öyle. Bizim oralarda safirin renginden dolayı gökyüzüyle cennetin taşı olduğuna inanırlar. Bir de nedense aşıkları koruduğuna. Validem de sen de bilirsiniz ki henüz gönlümüze korunması gereken aşk düşmemiştir. Lakin bahsini açmaktan bıkmazsınız. Gönül bu sultanım. Vaktini Tanrı bilir.
Gel. İlacınız geldi sultanım. Buyurun Hüma Sultanım. Koy kızım. Sultanım. Recep ayı ve Zilhicce ayının defterlerini de getirin. Onlara tekrar bakacağım. Sadrazam Hazretleri, dalmışım. Kusuruma bakmayın. Kuşatma hesabı zorlu gidiyor anlaşılan. Defterdar ağa. Oo. Ortalık toz duman. Gün yüzü görmemiş defterleri dahi çıkarttık paşam. Ama toparladık sayılır. Durum nedir? Hazine kuşatmaya el verir mi dersin? Allah'ın izniyle hazinemiz zorlansa da bu kuşatmayı da kaldırır paşam. Emin misin? Konstantiniye kuşatması bu. Yenice önünde Orhan'ı kıstırmaya benzemez. Hesaplar yalan söylemez paşam. İsterseniz buyurun beraber bakalım. Yok. Bakmam. Çünkü bu defterlerde Meriç sayfiyesindeki köşklerle Bedesten'de evlatlarını aldığın gedikler yazmaz. Olur mu öyle şey paşam? Estağfirullah. Olur. Zaten kalem her şeyi yazmaz, biliriz. Biz her şeyi biliriz ama bir kenara yazarız. Öyle ulu orta değil. Ben derim ki sen iyisi mi? Bu defteri kapat. Yeni bir defter aç. Yenisini aç ki ben de eski defterlerini kapatayım. İyi de paşam. Sultanımıza ne deriz? Defterdar ağa. Hazinenin hali nicedir böyle. Bunca vergi, bunca gelir nereye akar? Sultanım, istediğiniz 12 çektirme ve 80 güverteli 55 küçük gemi yaptırabilmek için tersane binasına ek olarak kızaklar inşa edilmesi icap eder. Bunların yekûnü fazladır. Gelibolu Sancak Bey'ine emrimi iletin. Bu iş için gerekli olan her şey bizzat üstlensin. Başka? Emrettiğiniz top dökümhaneleri sultanım. Külfetlidir. Yine de bunların Konstantiniye'ye naklolması için bol miktarda at, katır, deve
ve bilahare hayvan müsaade edilmelidir. Mevcut şartlarda devlet hazinesi bunları karşılamaz. Sebep ağa, sebep. Sultanım, Şehzade Orhan isyanı, Yeniçeri ulufeleri, sipahi tımarları derken hazine bir hayli boşaldı. Böyle yüklü harcamalar için vakit gerekir. Yeter mazeret dinlediğim ağa. Ulaşmak istediğim gayeyle arama böyle mazeretler mi girecek? Ya bana bir çözüm söyle ya da çözüm bulacak olanı bulurum. Sultanım, böyle yüklü maliyetleri karşılamak için 2 yol vardır. Söylesene be adam, nedir? Birincisi vergiye binmektir ki bunun meyvesini toplamak bir hayli vakit alır, yıllar sürer. Vakit dar ağa. Bunu geç. O kadar bekleyemem. Diğeri. Diğeri ise kullarınız arasında rahatsızlık verecek de olsa akçenin gümüş miktarını düşürmektir. İşe yarar mı? Veli Sultanım, hali hazırda bekleyen ulufeleri böyle verirsek artan gümüş hazineye kalır. Böylelikle hazine de sefer için kısa sürede hazır olur. Zaten seferde muzaffer olunursa hazine ganimetlerle dolup taşacaktır. Zahmet olmadan rahmet olmaz ağa. Madem hızlı olacak, o vakit tercih edilecek yol bellidir. Tez başlayın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hazır mı bizim hançerler? Hazır, hazır. Buyur yiğidim. Bundan daha keskinini, daha sağlamını bulamazsın. Hala. Dediğin kadar varmış. Lakin 2 akçe daha vermen gerek. 10 akçe diye konuşmuştuk. Doğru dersiniz ama bunlar yeni basılan akçeler. Akçe değil, o dediğin ne ola ki? Bu akçenin içindeki gümüşle oynanmış yiğidim. Bu sebepten değeri düşük. Vesile Hatun, çarşından istediğin buğurdanlıklar geldi. Bir de Bursa'dan haber var.
Borcunu ödemenin vakti geldi. Bundan böyle baktığın hastaya şifa değil, cefa olacaksın. Burada yaşayan gelinim ve oğlun senden beklediğimiz haber gelene kadar misafirimizdir. Hayatları senin ellerinde. Fazla uzatmadan bu işi hallet. Borcun ödenmiş sayacağım. İyi misin Vesile Hatun? Bırak. İyiyim ben. Bir şey mi oldu? Kötü bir haber mi aldın? Bir şey yok. Bak işine hadi. Her şeyde burnunu sokma. Galiba bizim düştüğümüz hataya ahali de düşer sultanım. Onlar da maksadınızı anlamakta acizler. Üstelik Lafın ardına getir paşa. Üstelik Yeniçeri Ocağı'ndan cılız homurtular yükselir. Ne yaptığını bilemeyen gafillerin işi. Haşa ve sümme haşa kararlarınızı sorgularlar. Ne konuşurlarmış? Bilirsiniz bizi severler, sayarlar. Gittim konuştum. Konuştum ama beni de dinlemediler. Endişen nedir paşa? Açıkçası galeyana gelip kazan devirmelerinden korkarım. Demem o ki ya siz ocağa uyacaksınız ya ocak size. Bilirsin paşam. Hükmetmek kaplanın sırtında gitmektir. Sıkı tutunursak her şey güzel. Lakin inersek o kaplan o vakit bizi parçalar. Yeniçeri şiripencidir. Sırtından inmeye gelmez. Öksür ağa, yabancı yoktur.
Halil Paşa'mızdan haber var ağam. Sultanın verdiği bu karardan dönmeyeceğini, kendinin de önümüze bent olmayacağını, töre neyse uygulanması gerektiğini söyledi. Söz bitti ağalar. Gayrı pusat konuşur. Odalar! Ortalar! Yoldaşlar! Orhan isyanında kasten ve cebren bizi kıran sultan şimdi de derdimizi görmezden gelir. Biz Macar eline büyük sefer ve ganimet beklerken o akçemizin ayarıyla oynayıp aklımızla alay eder. Şehabettin gibi kubbe altı füzerası kesesini çil çil altınla doldururken yoldaşlarımız Bedesten'e çıkacak akçe bulamaz. Hülasa merdü meydan vaktidir. Çıkın dışarı. Yakın, yıkın. Hakkınız olanı pençenizle aparın. Yeniçerinin hükmünü tüm payitaht görsün! Bismillah! Allah Allah! Hu! Dervişi dervişan! Makbulu makbulan! Canuryan, sine püryan! Didde halkan! Yezide kan kusturan! Göğüs kalkan! Aslan pençesinden kelle kurtaran! Bu meydanda nice başlar kesilir olmaz hiç soran. Mucizatı fahri cihan, keremi şahı merdan, bir hürmeti abdalan. Pirimiz, hünkârımız, Hacı Bektaş-ı Veli Şahı Orasan. Demine devranına hu diyelim.
Şahabettin'i unutmayın. Yeniçeriler geliyor! Kaçın! Hayırdır Bahadır? Ana ocağına hasret kaldın herhalde. Bakıyorum da yalnız kalınca ev işlerini görüyorsun. Yok paşam, ana nasihatidir. Allah'ın kelamına leke düşürüm evladım derdi hep. Cildini pek güzel görünce atınızı hazırlattım paşam. Mendilini de alabulamışsın. Ananın nakşedip bana gönderdiklerinden değil mi? Evet paşam, Arnavut işi. Bilirsiniz, anam sizi evlatlarından ayırmaz. Ya. Annenden haber var mı? Dün kardeşimden bir mektup aldım. Ahvali pek iyiye gitmezmiş paşam. Durun ağalar, burası paşa konağıdır. Ne oluyor burada? Siz ne akla benim konağıma böyle girersiniz? Paşam, sizi arka taraftan çıkaralım. Yiğiter meydanından kaçar mı Bahadır? Paşam!
Bahadır! Bahadır! Hainler! Alçaklar! Çeliler! Belli ki canınıza susamışsınız. Sultan Mehmet dahi olsa Yeniçerinin hakkını gelip verecek. Sultan Mehmet kendi verir. Eğer hakkımızı gelip vermezse Konstantine'deki sultanı getiririz. Ağalar! Yiğitler! Yağma bitmiştir. Sultan Mehmet'e son bir fırsat vereceğiz. Aldıklarımızla beraber Alatepe'ye çekiliyoruz. Haydi yiğitler! Edirne. Belgrad. Konstantiniye. Gel. Sultanım, mühim bir mesele vardır. Kazım, bu telaşın nedir? Sultanım, kazanın şerif devrilmiş. Yeniçeriler isyan edip çarşıyı birbirine katmış. Her yeri yakıp yıkmışlar. Sen ne dersin Kazım? Kurtçu, Orta Ağalar kimse mani olmamış mı? Sultanım, isyanın başında bizzat Kurtçu Doğan varmış. Gayrı güvenli bir yer yok. Yangın çıktı mı ağaca elt etmez. Madem payitahtı ateşe verdiler. Vakitten sonra kimin yanacağını Allah bilir. Neye baktın kızım? Hüma Sultanımızın ilacını hazırlayacaktım Vesilana. Bellettiğin kavanozları ararım. Ben hazır ettim az evvel. Sen bunu al, Valide Sultanımıza götür. Rengi
biraz farklı sanki ana. Bir yanlışlık olmasın? Onun ilacı kızım. Hadi vakit kaybetmeden götür. Bak beni de oyalama. Aman gözünü seveyim ana. Bir hata olmasın da. Bırak. Ben götürürüm. Daha dün gelip bana iş mi öğretirsin? Paşam, biraz acı verebilir. Lütfen gayret edin. Ya Şafi, Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar ileri gidebileceklerini tahmin edemedim hünkârım. Bağışlayın beni. Durduramadım. Boşa kendini suçlama paşa. Senin suçun değil. Hiçbirimiz göremedik. Lakin onlar görecekler. Devlete isyanın bedelini öğrenecekler. Emriniz nedir sultanım? Nasıl buyurursunuz? Karar belli. Devlet ocağı değil, ocak devlete biat edecek. Tez Akıncı kullarıma haber sal. Payitahta gelsinler. Kardeşi kardeşe kırdırmak doğru olur mu sultanım? Çok kan dökülür. Ulul emre itaat etmeyen elim ayağım olsa keser atarım. Buyur geç Vesile Ebe. Valide Sultanımız müsait. Sultanım. İyi misin Vesile? Yorgun görünüyorsun. İyiyim sultanım. Lakin akşam pek uyuyamadım.
İlaçlarımı bundan sonra Eleni kızım hazırlasın demiştim. O nerededir? Aradım ama kendisini bulamadım sultanım. Vakti aksatmamak için ben getirdim. Demek Eleni'yi aradın ama bulamadın Vesile Hatun, öyle mi? Yok Mara Hatun, ağzımdan öyle çıktı. Ağzından çıkanın yalan olduğunu anladık. Şimdi doğrusunu söyle. Mara, neler oluyor? Eleni der ki bu ilacın noksanı var. Ben derim ki fazlası var. Sen ne dersin Vesile Hatun? Sultanım, vallahi bir şey yok. İlaç daha tesirli olsun diye bir iki şey kattım. Bir zararı yoktur. Madem zarar yok, o zaman evvela sen iç. Ne olur bırakın. Ben masumum. O zaman anlat. Masum olmayan kimdir? Gelinim ve oğlun senden beklediğimiz haber gelene kadar misafirimizdir. Hayatları senin ellerinde. Beni affedin sultanım. Doğrudur. Doğrudur. Macar seferi hususunda da Konstantiniyye kuşatması bahsinde de ayrı düştük. Benim de eksikliklerim, hatalarım oldu. Ama kim bilir, belki Şahabettin'in ocağı benim yerime göndermesine içerlemiş olabilirim. Yine de olan biten bunca rezilliğin önü baştan alınabilirdi. Ama yapamadım. Ocak evladımdır. Huyunu suyunu bilirim sanmıştım.
Ben seni bir hata etmesin diye Mehmet'in başına naip olarak bıraktım. Şimdi karşıma geçmiş. Yeniçeriler ayaklandı dersin. Böyle olsun istemezdim. Lakin işler kızıştı. Sultanımız inatçıdır. Hele bu vakitten sonra katiyen geri adım atmaz. Önünü almazsak kardeş kanı nehir olup çağlayacak. Benden ne istersin? Şefaat. Bize değilse de bunca şühedanın kan hakkı olan devletinize. Aranızdaki hainleri tek tek bilirim. Ekmek yediği devlet kapısına tüküren zorbaların hepsi azabımı tadacak. Ama imdi aranızdaki masumlara seslenirim. Hepiniz sadakat üzere olmaya and içtiniz. Şahı Horasan kapısından geçerken ikrar verdiniz. Bu mu tuz hakkı? Bu mudur ekmek hakkı? Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki payitahtımı yıkmanın ne demek olduğunu cümle cihan öğrenecek. Şimdi size son kez bir fırsat. Sultan kapısından bir merhamet sunarım. Kılıçlarınızı bırakıp adaletime teslim olun. Galiba teslim olacaklar. Destur! Padişahı Pena! Hakan'ı Güzat!
Sultan Murat Han Hazretleri! Sana bıraktığım devleti, düşürdüğün hale bak. Bunun bir bedeli olacak. Manisa'ya git. Kararımı bekle. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
Her şey bitti Akşi. Bitmedi Mehmet. Her şey daha yeni başlıyor.